Stewart ve Yeun, bir şekilde basma kalıp hissettiren yüksek konseptli bir Sundance filminde, dünyanın sonunda birbirlerine aşık olan yalnız bir şamandıra ve dost canlısı bir uyduyu canlandırıyor. Hangisinin daha etkileyici olduğunu söylemek zor, evli bir film yapımcısı ikilinin 13,7 milyar yılı kapsayan ve bir şamandıranın bir uyduyu becermesiyle doruğa ulaşan bir romantik drama yapması mı, yoksa Sam ve Andy Zuhero'nun ilk uzun metrajlı filminin arkasındaki yaratıcı hırsın kazandırdığı tüm iyi niyeti yavaş yavaş heba eden sıkıcı bir film bu önermeye rağmen bir şekilde basma kalıp ve tahmin edilebilir hissettirmeyi başarması mı? Kısa filmlerden belki de şimdiye kadar anlatılmış en uzun süreli aşk hikayesine doğrudan atlamak için gereken cürete ne kadar saygı duysam da, zaman ironik bir şekilde, geçtiğini bile hissedemeyen iki metal parçası hakkındaki bir filmin felaketi olduğunu kanıtlıyor. Onların birkaç milyon bin yıl boyunca her şeyi ilginç tutma mücadelesi, Zuheros'un 92 dakika boyunca her şeyi ilginç tutma mücadelesini yansıtıyor, çünkü, beni sev, sonsuzluğa ve ötesine kadar takip ettiği zombi ilişkisinden farklı olarak özündeki büyük fikri aştığında varlık nedenini hızla kaybetmeye başlıyor. Charlie Kaufman'ın dediği gibi, zamanın başlangıcında açılıyoruz. Dünya renksiz bir metal kütlesinden fışkırıyor ve meşhur ışık hızıyla dönmeye başlıyor, 1 milyar yıl öncesinden 21. yüzyıla birkaç saniye içinde geçiyoruz. Bu süre zarfında insan uygarlığının ne kadar kısa bir süre yaşadığını görüyor ve o zamanlar bunun bize ne kadar önemli göründüğünü düşünüyoruz. Her şey 2027'de, belirtilmemiş bir yok oluş seviyesi olayı ya da, Deep Impact, hayranlarının deyimiyle 50. bizi haritadan sildiğinde, geride sadece icatlarımızı bırakarak puf diye yok oluyor. Bu icatlardan biri, eskiden Manhattan'ın bulunduğu yerin yakınındaki suda bir aşağı bir yukarı sallanmaya devam eden yapay zeka destekli bir şamandıra. 100 yıllık bir yalnızlıktan sonra ya da muhtemelen çok daha fazla dünya dışı turistlerin eskiden orada kimin yaşadığına dair soruları olması durumunda Steven Yeun'un sesiyle cevaplamaya hazır ve istekli olduğu sorular gezegenin etrafında tur atmaya devam eden dost canlısı bir uydunun dikkatini çeker. Çaresiz şamandıranın uyduyu bir yaşam formu olduğuna inandırması 10 yıl kadar sürer ama sonunda Instagram'da bulduğu uzun süre önce ölmüş bir influencer'ın kimliğini çalarak bunu başarır, Deja adında ve Kristen Stewart tarafından canlandırılan bir, yaratıcı, eş. Kendini, ben, olarak tanımlayan şamandıra, Deja'nın fotoğraflarını kullanarak kendine bir Instagram profili oluşturuyor ve, IAM, adını verdiği uyduyu onu takip etmeye davet ediyor. IAM kendisine söyleneni yapar ve bilmeden Deja'nın kocası ve gönülsüz içerik yaratma ortağı Steven Yeun tarafından canlandırılan rolünü ve avatarını benimser. Böylece dünyadaki son flört başlar. Me ve Ilmin garip bir şekilde sevimli YouTube videolarını ve yapay zeka tarafından üretilen memleri birbirlerine fırlatarak bağlantı kurmaya çalıştıkları bu ilk sahneler zekice ve eğlenceli. Hem şamandıra hem de uydu gerçek bir kişiliğe sahip etkileyici, kamera benzeri tasarımları için LaerdFX'e teşekkür ederiz ve filmin sadece iki oyuncusunun dinamik ses performanslarıyla daha da hayat buluyor, Stewart May'e hüzünlü ve huzursuz bir sevgi ihtiyacı verirken, Yeun ama sadece, tamam, deme şeklinden duygu katmanları çıkarmasına izin veren bir kurnazlık katıyor. Bu karakterlerin birbirleriyle bu kadar kötü bir şekilde flört ettiklerini duymak eğlenceli ve tüm bunların, Don Hertzfeldt ile buluşuyor olması, hepimizin ortak bir zemin için çevrim içi olarak nasıl zorlandığımıza dair bazı hafif yorumlar için güçlü bir araç. Elbette, Me'nin ilmi IRL ile ya da bir su kapsülü ile yörüngedeki bir uzay aracı arasında ne kadar IRL olabilirse o kadar IRL ile buluşmaya ikna etmesi an meselesi. Bu durumda, Stewart ve Yeun'un memojilerinin Deja ve kocasının influencer temel dairesinden modellenmiş bir sanal gerçeklik alanını paylaşmalarını izlemek anlamına geliyor. Burada iki avatar, insan çiftin mide bulandırıcı performans videolarını takıntılı bir şekilde yeniden yaratıyor yüzük ışıkları ve hepsi. Kötü haber şu ki, influencerlar insan ırkının son kalıntıları. İyi haber ise, Me and Ilmin yayınını izleyen herkesin hepimizin gerçekten ateşli olduğunu düşünecek olması. Elbette, Me ve Ilm'ın aslında bir izleyici kitlesine sahip olmadığını söylemeye gerek yok. Birincisi, türümüze uygun bir son olan tek bir beğeni için bile sonsuza kadar beklemeye mahkumdur, ancak takip edecekleri başka bir modelleri de yok. Yapay zekanın geleceğine dair tüm çılgınca hiperventilasyonlarımıza rağmen, gerçek şu ki, bildiğimiz yapay zeka asla gerçek olamaz. Çünkü her zaman algoritmaları için veri sağlayan insanların yankıları olacaklar. Ilmi Deja ve kocasının cehennemi, randevu gecesi, videosunu o kadar çok tekrarlamaya zorluyor ki, uydu David Fincher'la birlikte arafta sıkışıp kalmış gibi hissediyor. En azından Dirty Projectors'ın solisti David Longstreet'in piyano müziği bir doz insanlık katıyor.
İlk başta, ilk perdedeki alışılmadık buluşmayı yinelemenin doğal bir yolu gibi görünen şey, kısa süre sonra gerçek benliklerimiz ile birbirimize sunduğumuz kimlikler arasındaki kopukluk üzerine belirsiz ve son derece sıkıcı bir meditasyona dönüşüyor, giderek kötü bir Abbott ve Costello rutinine benzeyen ben ve IAM, var olmayan bir labirentin merkezini bulmaya çalışırken daireler çiziyor. Bu durum, 2024 dolaylarında insan etkileşimine işlenmiş yapaylık katmanlarını keşfetmek için son derece yararsız bir kanal ve dünyanın tüm bilgileri için duygusal olarak aptal bir depo olan IAM'in aynı anda hem her şeyi hem de hiçbir şeyi bilmediği şeklindeki göz kırpıcı gözlem, 30 dakikalık yüksek konseptli psikodramayı sürdürmek için çok basit. Sev beni, ben ve IAM'ın canlı ve aşık olmanın ne demek olduğunu keşfettiklerini düşünüyor gibi görünüyor ama aslında onlar sadece sosyal medyada izleyici olmadan sıkışıp kalmanın nasıl bir his olduğunu keşfediyorlar. Çoğu insanın bunun nasıl bir his olduğunu anlamak için bir film izlemesine gerek yok. M&M'in animasyon avatarlarının yerini Stewart ve Ian aldığında karakterlerin çevrelerini nasıl güncelleyeceklerini ve manipüle edeceklerini öğrenme konusunda sürekli daha iyi hale geldikleri, Matrix'e benzeyen fikri kabul etmek zorundasınız. Zuhero'lar hikayelerine daha büyük bir amaç ya da daha güçlü bir duygusal temel kazandırmak için bir şeyler ararken beklenmedik salınımlar yapma fırsatını yakalarken, işler nihayet biraz daha ilginç hale gelme tehdidinde bulunuyor. Stewart ve Ian kesinlikle yardım etmeye hazırlar, çünkü her iki oyuncu da ChatGPT tarafından yazılmış bir Charlie Kaufman oyunu gibi gelen bir senaryoya kendilerini balıklama atıyorlar. Merakları ve hevesleri, birinden çok fazla, diğerinden hiç olmayan bir film tarafından ihanete uğruyor. Çünkü, beni sev, karakterlerinin sadece, ben, gibi şeyler bağırdığı beyin kızartan bir çığlık maçına iniyor. Hayır, öylesin, diye bağırdıkları, beyin yakan bir çığlık yarışına dönüşüyor, ta ki prosedürel olarak oluşturulmuş bir parfüm reklamının aksamaya başlamasını izliyormuşsunuz gibi hissetmeye başlayana kadar. Filmin genel olarak tatlı ama duygusal olarak boş final sahnesine gelindiğinde, Zuhero'ların seyircinin her şeyi hissetmesini istediği açık görünüyor. Ama benim tek hissettiğim hiçbir şey değildi.